Windows 8. Kimileri için devrim niteliğinde bir işletim sistemi, kimileri için ise tam bir hayal kırıklığıydı. Peki neden bu kadar tartışmalı bir yere sahip? Bugün Windows 8'in kısa ama çalkantılı tarihine birlikte göz atıyoruz. 2012 yılında piyasaya sürülen Windows 8, Microsoft'un tamamen yeni bir yaklaşımıydı. Alıştığımız başlat menüsünü kaldırdılar ve Metro tasarımıyla devrim yapmaya çalıştılar. Dokunmatik ekranlar ve taşınabilir cihazlara odaklanılmıştı. Windows mağazası gibi yeniliklerle ekosistemi genişletmek istediler. Amaç bilgisayarlardan tabletlere kadar her cihazda aynı deneyimi sunmaktı. Yani bir işletim sistemiyle her şey. Bu yaklaşım kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunmayı hedefledi. Dokunmatik uyumlu uygulamalar, masaüstü ve mobil deneyimi birleştirme çabasıyla öne çıktı. Windows mağazası ise platformun güçlü bir uygulama ekosistemi oluşturma iddiasını temsil ediyordu. Ancak bu devrim niteliğindeki adım kullanıcılar arasında karışık tepkilerle karşılandı. Peki sorun neydi? Başlat menüsünün kalkması kullanıcıların geleneksel alışkanlıklarına büyük bir darbe vurdu. Pek çok kişi tanıdık iş akışını kaybettiğini hissetti. Ayrıca Metro arayüzü dokunmatik cihazlar için harika olsa da klavye ve mouse kullanan kişiler için oldukça kafa karıştırıcıydı. Kullanıcılar yalnızca tasarıma değil, aynı zamanda sistemin pratikliğine de eleştiri getirdi. Arayüz karışıklığı, uyum sorunları masaüstü kullanıcılarını zorluyordu ve bu da satışlara yansıdı. Ama her şey oldukça kötü değildi. Performans açısından Windows 8 hızlı açılma süreleri ve kaynak kullanımında oldukça başarılıydı. Özellikle SSD'lerde uyumu kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıdı. Kullanıcılardan gelen yoğun tepkiler üzerine Microsoft 8.1 güncellemesi ile başlat menüsünü geri getirdi. Ancak bu büyük kitlelerin gönlünü kazanmaya yetmedi. Ve evet, Windows 8'deyiz şu an. Öncelikle göze zaten ilk çarpan şey Windows 7'den beri tasarım değişikliği. Metro tasarım gelmiş. Windows 7'deki şu Euro teması tamamen kaldırılmış. Aslında hala var. Mesela şu ikonlar Windows 7'den kalma aslında. Onun dışında mesela dediğin gibi en büyük değişiklik Start menünün değişmesi. Yani başlat menüsünün değişmesi. Bastığımızda gördüğünüz üzere yani biliyorsunuz normal eski Windows'ta hatta her Windows'ta neredeyse menü şeklinde çıkar fakat burada direkt tam ekran şekilde çıkıyor. İlk kullanımda bayağı şaşırtıcı gelmişti. Hem de ben o zamanlar çocuktum bir de. Yani o zamanlar bayağı garip gelmişti ama değişik hissettiriyordu böyle. Yeni bir özellik gibi hissettiriyordu. Tek sevmediğim kısmı ise şöyleydi. Bu arada niye böyle hata oldu logoda bilmiyorum ama ayarları çok kötüydü bence. Windows 12 şuna göre daha iyi. Hatta Windows 12 daha da iyi oldu. Tam ekran olması kötü oldu böyle. Tabletle uyumlu yapmaları dibi dibine vuruyor gözünüze. Ve buradan çıkmak için de bayağı zorlanıyordun. Hatta şu geliyordu çarpı aynen. Yani orada görev yöneticisi gözükmüyordu hiçbir zaman. Onun dışında burası aynısı gibi. Windows 10'dakine daha çok benziyor zaten bu. Onun dışında buralarda pek bir farklılık yok. Geliyordu, yeni uygulamalar geliyordu. Fakat benim kullandığım sürüm endüstri olduğu için bunda böyle gereksiz bulut veriler falan yok. Bundan dolayı böyle. Ve günümüz Windows 11'inde Microsoft, Windows 8'deki yaptığı hatalı yoldan çıkarak kendi yoluna ilerlemeye devam ediyor. Fakat görünüşe göre gene aynı şekilde başarısızlığa ulaşacak gibi görünüyor. Windows 11'e ayrı bir video çekmiştim bu arada, ona da bakabilirsiniz. Ancak bir şeyi kesin olarak biliyoruz ki Windows 10 onun bıraktığı izleri düzeltmeye çalışarak önemli bir dönüşüm sağladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Windows 8 gerçekten bir devrim miydi yoksa büyük bir hayal kırıklığı mı? Yorumlarda fikrinizi belirtin. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.